Horobox TV'den herkese merhaba. Bugünkü saat inceleme köşemizde çok özel bir model ve Burak Bey ile beraberiz. Teşekkür ederim. Burak Bey diyorum çünkü karşımızda bir Lange und Söhne, Richard Lange serisinden Eldivenlerimi bile taktım. kesinlikle özel bir saatle bir arada olduğumuzun işaretlerini herhalde takipçilerimiz anlamıştır. İstersen vakit kaybetmeden bu incelemeye geçelim ama saatle ilgili senin de söyleyeceklerin var. Benim de çok heyecanlı olduğum detaylar var. Sözü sana bırakıyorum. Öncelikle Lange bizim tabii her zaman kanalda incelediğimiz saatlerden biri değil. Çünkü Türkiye'de ulaşmak çok kolay da değil. Bu bakımdan bir Lange edinip kanalda inceleyebilmek gerçekten benim için çok önemli. Çok kısa bir sürede saatte vakit geçirdim. Gerçi çok daha uzun vakit geçirmek isterdim ama bu tabii buraya inceleme için gelen saatlerden biri değil. Bu bilfiil satılık olan saatlerden. Dolayısıyla kolumuza takıp çok fazla kurcalayamadık. Çok fazla Eldivenlerden de anlamıştım zaten. Evet. Anlatıyordur. Öncelikle dediğim gibi bir Lange'yi programda, kanalda konuk etmek benim için çok önemliydi. Eminim sen de aynı şeyi düşünüyorsundur. Kesinlikle. Tabii Lange deyince akla ilk gelen modellerden biri Richard Lange Terranova Perpetual Calendar değil. Ancak da biz böyle bir saate erişmek gibi bir şans yakalayınca bunu kesinlikle es geçmeyelim ve kanalda konuk edelim istedik. Saatin özelliklerine nereden başlasam açıkçası bilemiyorum. Yani her zaman kullandığımız inceleme formatımız aslında bu saati hakkıyla incelemek için biraz zayıf kalıyor. Bunu söylemek lazım ama son derece ilginç bir komplikasyon grubuyla karşı karşıyayız burada. Öncelikle onlardan bahsetmek istiyorum. Richard Lange Terranova Perpetual Calendar yani sürekli takvim ya da sonsuz takvim özellikli bir Daimi saat. takvim olarak da Daimi geçiyor bazı takvim yerlerde. olarak da geçiyor ki geleneksel saatçiliğin en önemli komplikasyonlarından bir tanesi. Ama tabii olayda bir Lange dokunuşu söz konusu. Tabii burada konu Lange olunca Perpetual Calendar'la yetinmeyip bazı ek özellikler buraya eklenmiş. Bunlardan ilk aklıma gelen regülatör tarzı gösterim ve tabii bir de 14 günlük güç rezerv süresi var ki bence çok önemli. Elden kurmalı bir Perpetual Calendar'la birlikte olduğumuzu düşünecek olursak bu kadar uzun bir güç rezerv süresi gerçekten insanın kurmayı unutması gibi durumları da ortadan kaldırıyor. Yani saatin ebatlarına bakınca da zaten çok ciddi bir mühendislikle bir arada olduğumuzu anlıyorum ki eminim Lange aslında bu ebatlara rağmen çok daha fazla komplikasyonu saatin içine barındırmayı başarabilmiş. Çünkü Kesinlikle. kadranı ayrı ama saatin arkası da apayrı bir dünya. Aslında modeli incelemeye geçmeden önce ben Lange'nin saat dünyasındaki yeri ve bu saat meraklıların aklındaki konumundan bahsetmek istiyorum. Tabii. Çok özel bir modelden ve markadan bahsediyoruz. Kesinlikle. Senede birkaç bin adetlik bir üretim kapasitesi söz konusu. Çok daha fazlasını yapabilecekken bu detaylara verilen önemden dolayı ve müşterilerin kendini özel hissetme ayrıcalığını uzun yıllar devam ettirebilmesi adına inanılmaz ince detaylarla bezenmiş ve yüksek komplikasyonun artık en yüksek mertebesinde, evet, en rafine artık doruk noktasını yaşayabildiğimiz marka ve onun modellerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Markanın genel ürün gamı içerisinde Richard Lange modelleri hep çok daha özel komplikasyonlara ayrılan bir seriyi sembolize ediyor. Kesinlikle. Şu anda karşımızdaki saatte aslında markanın yine horoloji noktasında zirveye oynadığı saatlerden Bayrak bir tanesi. gemisi modellerinden bir tanesi diyebiliriz. Kesinlikle öyle ve ben ilk Lange saatleriyle bir yurt dışı seyahatimde tanışmıştım. Senin buna benzer hikayelerin vardır, daha önce paylaşmıştın ama Lange müşterisi profilinden oldukça uzak bir görüntüyle butiğe girdim. Evet. İnanılmaz bir ilgiyle karşılaştım. Bütün modeller ki Tourbillon Perpetual Calendar modelleri dahil karşıma dizildi. İnanılmaz bir ilgiyle karşılaşınca bu sefer saatlere ve markaya olan sempatiniz de değişiyor. Ben Tabii o ki. gün bir Lange müşteri olma potansiyelinden çok uzaktım ama markaya olan sempatim oradaki butik çalışanlarının ilgi ve alakası sayesinde bambaşka bir boyuta Daha da taşımıştı. arttı. Bugün sanıyorum Türkiye'de de durum çok farklı değil. Evet. Saati bize ulaştıran Arte ile ilgili inanılmaz yine benzeri bir ilgi alaka söz konusu. Kesinlikle, kesinlikle. Ve böyle bir özel modeli de şu anda elimizde inceleme fırsatı yakalıyoruz. Gerçekten ne kadar teşekkür etsek azdır Arte'deki dostlarımıza bu özel modeli bize inceleme fırsatı verdikleri için. Üstelik de kendi ortamımızda, ofisimizde gönül rahatlığıyla bakabiliyoruz ve özelliklerinden bahsedebiliyoruz. Bizim için büyük bir fırsat bu. Doğrusu böyle bir saati koleksiyona katmak da zaten her baba yiğidin harcı değil. Kesinlikle. Ama biz yine teknik özelliklerinden üzerimize düşeni anlatarak devam Mutlaka. edelim. Önce tabii burada ciddi büyük bir saatle beraberiz. Bunu bir belirtmek lazım. 45,5 mm gibi bir çap söz konusu. Aynı zamanda yaklaşık 16,5 mm'lik yükseklik var. Yani cidden büyük bir saat. 18 karat beyaz altın malzemeyi de işin içine katarsak eğer hem büyük hem de
de ağır bir saatle beraberiz ama açıkçası böyle bir saate sahip olmuş olsaydım bunları kendime hiç dert edinmezdim diye düşünüyorum. Saatin arkasını çevirmek zaten dediğim gibi hemen hemen her Lange için, arkası açık her Lange için aşina olduğumuz bir durum. Gerçekten mükemmel bir mekanizma ile, mükemmel bir kalibreyle karşılaşıyoruz. Ama burada yine videonun başında bahsettiğim Lange dokunuşlarına bir örnek var. Burada bir moon phase yani ay fazı göstergesi var ama bu bildiğimiz o küçük ay fazı göstergelerinden değil. Gerçekten mükemmel işlenmiş ve Lange'nin 3 çeyrek işlenmemiş Alman gümüşünden yapılmış gövdesinin neredeyse tamamını kaplayan çok güzel bir ay fazı göstergesi var. Gerçekten saatin arkası en az önü kadar güzel. Şimdi ben buraya baktığımda yani uzaydan bildiriyorum tarzı bir görüntü var. Ay fazından ziyade bayağı ayın ve dünyanın bir arada göründüğü aynen öyle. ve kasanın yanındaki ayar düğmelerinden sadece saati ayarlayarak dahi zevk alabileceğiniz bir mekanizmayla karşı karşıyayız. Kesinlikle. Dediğim gibi bu saat bir perpetual calendar. Normal perpetual calendar fonksiyonlarının yanı sıra regülatör tarzı gösterim eklendi demiştim. Tabii normal perpetual calendar fonksiyonları derken normal kısmını ne kadar normal ya da standart olarak ele almak gerekir? Mevzu bir Lange olunca durum değişiyor. O konuyla ilgili benim bir sorum var. Normalde bu sürekli takvimler belli aralıklarla yine ayarlanması gerekiyor. Evet. Zannediyorum Lange bunu artık insan ömrünün değil yani birkaç neslin dahi müdahale etmemesi gereken bir noktaya taşımış. Evet. Kaç yıldı? 1058. 1058 yani kabaca 12 kuşak sonrası falan bu saat için bir müdahale isteyebilir. Peki. Aynen. Yani gerçekten çok güzel bir perpetual calendar mekanizması var. Bunun dışında tabii perpetual calendar fonksiyonunun içine dahil olan ara fonksiyonların nasıl gösterildiği de önemli. Mesela burada tarih göstergemiz yine bir Lange klasiği olarak 2 basamaklı panoramik bir gösterge. Evet. Mekanizmadan bahsetmişken bu arada 787 bileşenden oluşan bir mekanizmadan bahsediyoruz. Yani işin içine perpetual calendar artı 14 günlük güç rezervi ve bu kadar ilginç gösterim şekilleri girdiğinde tabii ki böylesine komplike bir mekanizmada kaçınılmaz oluyor. Ben bu arada biraz ay fazı göstergesinden de bahsetmek istiyorum. Sonuç itibariyle perpetual calendar yani sürekli takvim modellerde ay fazı göstergesi neredeyse olmazsa olmaz diyebileceğimiz fonksiyonlardan biri. Ama burada Lange'nin yorumu gerçekten çok ilginç. Ay fazını oluşturmak için 4 tane farklı disk kullanılmış. Bu disklerin tamamının üzerine herhangi bir yansımada ya da az ışıkta dahi mükemmel derecede okunabilirlik sunan özel bir boyama tekniği eklenmiş. Tamamen elde yapılmış bir ay fazı göstergesi aynı zamanda sadece ayın evrelerini değil, Güneş ve Dünya arasındaki karşılıklı evreleri de gösterebilen bir ay fazı göstergesi. Gerçekten mikro mühendislik harikası diyebiliriz. Benim çok hoşuma gitti. Peki, kalibreye dair bir takım detaylar var. Mesela Constant Force eşapman sistemi. Evet. Bu yine Richard Lange'nin başka modellerinde gördüğümüz. Özellikle 14 gün gibi ekstrem bir güç rezervine sahip saatte bütün rezerv boyunca saatin hassasiyetinin istenilen performansta tutulabilmesi adına yine Lange'nin geliştirdiği ve saatlerine uyguladığı olağanüstü bir komplikasyon olarak, çok da göze görünmeyen bir komplikasyon olarak bahsedebiliriz aslında. Bu arada saat ağır dedin ya, 209 gramlık bir ağırlık söz konusu. Yani kolda epey kendini hissettiriyor. Açıkçası. Kesinlikle. Yine Lange'nin bu outsize date dediği yani 2 basamağa ayrılmış tarih göstergesi, gece gündüz göstergesi ayrı. Bir takım perpetual calendar'a dair detaylar zaten hepsi söz konusu. Zannediyorum krokodil bir kayışla ve beyaz altın bir tokayla saat geliyor. Zaten o konuda kalite namına herhalde yorum yapabileceğimiz hiçbir nokta yok. Gördüğüm en güzel deri kayışlardan biri diyebilirim açık araya. Şimdi öncelikle bu kısım herhalde YouTube'da en çok izlenen dakikalardan, saniyelerden bir tanesi olacaktır. Bu saatin fiyatı. Şu anda Lange'nin web sitesine girdiğinizde bütün modeller isteğe göre fiyat bildirilecektir şeklinde bir güncelleme aldı. Ama son olarak elimize geçen bilgi 200.000 euronun üzerinde bir liste fiyatı olan saatten bahsediyoruz. Evet, doğru. Bu saat kimin için? Yani kesinlikle her koleksiyoncunun koleksiyonunda bulunması gereken bir saattir yorumunu yapamıyorum ben. Kesinlikle ben de yapamam. Sence nasıl bir profil bu saati hedeflemeli? Ya maddi durumdan bağımsız konuşuyorum tabii ki. Nasıl bir koleksiyona yakışır ya da ne tarz bir saat meraklısı sence bu saati arzular? Bence kesinlikle saat hobisinde, geleneksel saatçilik hobisinde önemli bir yere gelmiş. Rafine bir şekilde bu işi ele alabilen, koleksiyonunu bir şekilde olgunlaştırıp tamamen kendi zevkine göre ayarlayabilen bir kullanıcı, bilinçli bir kullanıcı olması lazım. Bunun yanı sıra sadece geleneksel saatçilik ya da yüksek komplikasyonlar konusunda bilgili olmasının yanı sıra Lange felsefesini de anlayan
Lange'nin diğer markalardan olan farkını ya da aynı komplikasyonları, aynı fonksiyonları Lange bakış açısıyla nasıl değerlendirdiğini bilen, gören, bir şekilde biraz buna aşina olan, daha önce en az 1-2 tane Lange kullanan, markayla ilk tanışmasını bu saatle yapmayan, ne istediğini bilen bir koleksiyoner olmalı diye düşünüyorum. Enteresan bir durum. Lange'nin çok güçlü olduğu pazarlardan bir tanesi Avrupa ve Uzak Doğu. Evet. Uzak Doğu'nun bileklerine göre aslında oldukça büyük ebatlardan söz ediyoruz ama onların saat merakına, saat hobisine olan yaklaşımı Tabii. takılabilirlikten ziyade biraz daha horolojik öneme Evet, çok aynen. konsantre oluyorlar. Aynen öyle. O açıdan da saat, yani bu Richard Lange özelinde iddiasını devam ettiriyor diyebiliriz herhalde. Kesinlikle. Peki şimdi Serdar Bey yok bu incelemede. Hı hı. Onun sorusunu ben sorayım, yönlendireyim sana. Bu saatte bir şey değiştirecek olsan, neyi seçerdin? Yani bu saatte bir şey değiştirme konusunda fikir yürütmek bile aslında... Ben fiyatını olursan, değiştirirdim. Fiyatını, Sondan bir sıfır eksiltsek çok güzel olabilirdi çok güzel mesela. olabilir. Doğru söylüyorsun. Ben aslında beyaz altını çok seven bir insan değilim. Çünkü çelik, platin veya gümüş gibi materyalleri olan renk benzerliğinden dolayı sarı veya pembe altın olsaydı güzel olurdu diyecektim ki sonradan öğrendim. Zaten öyle bir versiyonu varmış. Evet. Teşekkür ederim diyerek herhangi bir şeyi değiştirmeye Üzülme, gerek yok diyorum. seni de dinlediler. Evet, 18 ayar aynen öyle. pembe altın Pembe altın, versiyonuyla. süper. Doğru. Bunun dışında başka en ufak bir yorumum olamaz. Dediğim gibi gerçekten kanalda misafir etmekten dolayı son derece mutlu olduğum, hatta şu saat üretildiğinden dolayı dahi mutlu olduğum, alamayacak olsam bile modellerden biriydi. Bir şekilde burada seninle beraber hakkında konuştuğum için çok memnunum. Yani evet, saatleri olan ilgimin artık kaçıncı yılındayım bilmiyorum ama bugün bu Richard Lange'yi çekebiliyor olmak da benim için bir gurur kaynağı artık. Çünkü zirvenin dahi ötesinde, kategori dışı bir saatten bahsediyoruz. Umarız bu saatin yeni sahibi de zevkle koleksiyonunun değişmez bir parçası olacak şekilde bunu bileğine takacaktır, zevkini çıkaracaktır Evet, diyor aynen. umuyoruz. Arte'ye de tekrardan bu fırsatı bize sunduğu için teşekkür ediyoruz. Bir başka incelememizde görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.